Umarım arkamda katedral gözüküyordur. Limoges şehrine geldim. Fransa'dayım. Paris'ten sabah erken saatlerde çıktım ve buraya doğru geldim. Andorra'ya doğru geçerken bir istirahat molası verdim. Ama istirahatte de gördüğünüz gibi geziyoruz. Şöyle ben size etrafı bir göstereyim. Önünden de göstereceğim ama ön tarafta bir tadilat var. Tadilat olduğu için en iyi manzaranın buradan yakalanacağını tespit ederek bu tarafa geldim. İnsanlar da katedralin etrafında dolaşıyorlar. Neden buraya geldim? Tam arada ortada kalan bir şehir. O ortada kalan şehirde de biraz dinlenmek istedim. Bu katedralle ayrıca ilgimi çekti. Kamera açısı sanırım doğru mu bilemedim. Bir bakayım. Evet. Yani Orta Çağ'dan kalma bir katedral. Mimari açıdan gerçekten çok güzel. Şöyle uzaktan da olsa bir göstermek istiyorum. Dediğim gibi Orta Çağ'dan değişik pencereleri de bulunan böyle güzel bir katedral varken burayı tercih ettim. Tabii tarihi kültürel açıdan değişik güzel evleri de var. Fransa'ya özgü böyle evler aramak için de yine bulunmaz bir şehir diyebiliriz. Burası ayrıca porselen üretimiyle de mesela bizdeki Kütahya nasıl onun gibi. Şöyle etraftaki binaları da göstereyim size. Evet. Katedralin diğer kısımlarına bir bakalım sizinle. Aslında arkadan da dolaşılabiliyor. Şehirdeki minik o iki katlı değişik evler çok hoşuma gitti. Şu kapı ahşap. Ya, kapısı bile çok güzel. Katedrali buradan daha iyi görebileceğiz. Sanırım oldu. İçine bakabiliyor muyuz? Bir bakarız. Dönüşte bakarız ona. Şöyle dışından devam edelim. Dışı da şehir oldukça güzel. Şehir çok güzel. Şöyle içine bakabileceğiz herhalde ama çeker miyim, çekmez miyim onu bilmiyorum. Dediğim gibi dış kısmında bir tadilat var bu cephede. Onun için arka bahçeye geçtim. Şöyle bir sadece burada bir tadilat yok. Bak kapılar ahşap. Değişik. Değişik bir katedral. Evet. Tadilat burada böyle devam ediyor. Şu camları bir görmek istiyorum. Bakın burada planı da var. Şöyle. İngilizcesi yazıyor mu? Limoges. Altta bir yerde İngilizce yazmamışlar. Şöyle içerisinden evet, katedral böyleydi. Diğer tarafında bir yeşil bahçe var sanırım. O bahçeye biz de çok uğramadan şehir içine biraz gezelim. Şehrin sokakları çünkü çok güzel. Oradan size biraz çekim yaparım. Şuraya bakın. Arkası da bulutlu. Yağmur yağacak herhalde. Biz de kısa bir tur yapacağımız için yanımıza hiçbir şey almadan böyle bildiğiniz turist Ömer modunda çıktık. Evet. Şöyle katedralin içine de birlikte bir bakalım.
Kamera ayarı nasıl oldu bilmiyorum. Kamera ayarı nasıl oldu bilmiyorum ama içerisini gördüm. Umarım kamerada da iyi çıkmıştır. Birlikte katedrali gezdikten sonra şöyle şey yapalım. Caddeyi gezelim. Caddeyi gezelim demeyelim de sokakları gezelim. Adam konuştukça benim de hangi dilde düşüneceğimi, ya benle konuşmuyor ama hangi dilde konuşacağımı şaşırıyorum. Hafif rüzgarlı bir hava. Şöyle evleri de görün istiyorum. Bakın ahşap. Geneli böyle. Geneli böyle. Bu şehrin geneli böyle. Kafeler. Biz ufak bir tur yapacağız arkadaşlar. Su. Suyu güzel değil. Suyunu beğenmedim. Şöyle aşağıya doğru ineceğiz. Birkaç fotoğraf çekeyim. Sokakların geneli böyle olması güzel. Taş binalar, ahşap süslemeli binalar. Kitapçı. Güzel. Şimdi ufak bir turun ardından hoşça kalın diyeceğiz burada. Katedrali gördük. En önemli yeri oydu. Taş evler. Bu şekilde oldukça keyifli. Yani çok rotamızda olan bir şey değildi. Ama oldu. İyi de oldu. Bakın burada eski saatler var. Abi içeride yılları bu mesleğe vermiş gibi duruyor. Biz de yılları gezmeye verdik ama hala gez bitmiyor. Abi de saatleri tamir et bitmiyor herhalde. Evet. Şimdi biraz daha gezelim. Şehir zaten az çok kendini belli etti. Keyifli bir şehir. Ama biraz da vakit çok önemli tabii bizim için. O vakti iyi değerlendirmeli. Şu an biraz gezerek dinlenme molamdan çalıyorum. Yol çok uzun, yorucu. Özellikle tırlar biraz insanı yoruyor. Bakın şimdi o ahşap eski evlerin oradan çıktık. Bu Brüksel'de de böyle. Mesela bakalım. Kimse yoksa geçelim. Evet. Paris'ten bir alışkanlık oldu. Bu şekilde. İlerliyoruz. Sokaklarda yine o eski binalar da devam ediyor. Bir tarafı böyle değişik. Evet, ilerleyelim bakalım neler çıkacak karşımıza. Ben size ileriden bir yerden veda edeyim. Güzel bir bina bulursam onun önünden veda edeyim. Şehri anladık diye düşünüyorum. En azından kendi açımdan öyle. Tabii bir şehire gezmek için çok vakit harcamak gerekiyor ama burası da küçük bir şehir. Çok Hollanda plakalı araç var. Neden öyle bilmiyorum. Hollandalıların burayı tercih etme
Nedenini bilmiyorum ama çok fazlalar. Örneğin bakın bu ve o Land Cruiser'da Hollanda plakalı. Az önce ben arabamı park ettim. Onun önünde de Hollanda plakalı karavan vardı. Hollanda plakalı araçlar çok fazla. Bu şehre rağbet nedir bilmiyorum. Yolda da yine çok fazla Hollanda plaka araç gördüm. Tabi baktığınız zaman aslında çok da Hollanda'ya yakın değil. Tabi ben 2 günde falan geldim ama Paris, muhtemelen onlar da böyle bir rota oluşturmuşlardır. Bu şekilde geliyorlardır. Saç baş dağınık olabilir. Ben kendim dağıldım yollarda. Ya tur falan olsa biraz daha geniş, konforlu alan olur. Bizim araç da biraz işte küçük. Gerçi ben onda çok rahat ediyorum. Yakıt konusunda iktisatlı olmasını çok seviyorum onun. Arabayı da seviyorum. Ama galiba bir büyük modeline geçeceğiz gibi duruyor. Yollarımız onunla da ayrılabilir her an. Ama ayrılmamasından yana tercihim. Buralara kadar işte 2-3 depo mazot falan harcadık. Böyle gidiyoruz. Tabi otoyollarda, büyük yollarda mazotta 2 euro falan. Değişik. Değişik. Güzel bir bina bulalım. Oradan hoşçakalın deriz. Şöyle bir meydana da geldik. Bakalım ne var? Tramvay var mı? Yok herhalde. Ben burada olmasını beklemiyorum zaten. Evet. İleride var galiba. Yok dedik ama burada bir hat var. Görürsek çekeriz tabii. Tramvay var mı yok mu merak ediyorum. Elektrikli bir araç da olabilir bu. Bakacağız. Veda etmek için şehri değil, nehir kenarına tercih ettim. Bakın burada oyun oynuyorlar. Çok güzel. Güzel bir şehirdi. Bakın burada da oyun devam ediyor. Nehir kenarında. Herkes oynuyor bunu. Futbol da var tabi. Ama daha çok bu. Oldukça güzel bir şehirdi dediğim gibi. Köprüyü görerek veda edeceğiz. Güzel bir yemek de yedim. Sakin sakin. Nehir de çok güzel durmuyor mu? Park da çok güzel. Bence veda için güzel bir yer bulduk. Şöyle ben burada duracağım. Karşıda da yürüyüş yapanlar var. Bakın. Görünüyor sanırım. Nehir çok durgun. Köprüyle birlikte. Kısa bir videoda Fransa'dayız. Akşam yine Fransa'da kalacağız. Yarın Andorra'da, daha sonra da Barcelona'da. Barcelona aslında biraz gözümü korkutuyor. Hırsızlık vakalarının çok olduğu aşikar. Hoşçakalın. Güzel bir şehirde.